Herkese merhabalar. Yeni bir podcast bölümümüze daha sizlerleyiz. Ben Dilmin ve bugünkü konumuz iş mülakatı süreçleri. Bir mülakat hangi aşamalardan oluşur? Bir UX ilanına başvurduğumuzda hangi aşamalar için hazırlanmalıyız? Hangi aşamalardan geçeceğiz? Nelerle karşılaşacağız? Bugün bunlar hakkında konuşacağız. Hatırlarsanız daha önceden de bunun sözünü vermiştik. Bir başvuruya hazırlık nasıl yapılmalı bölümümüzde diyeyim. Geçen bölümde birazcık kendi deneyimlerimizi açıklamaya çalışmıştık. Nasıl hazırlanması gerektiğini bir başvuruya, başvuru öncesi neler yapmak gerektiğinden adım adım bahsetmiştik. Bugün de mülakat sırasında neler yapacağız? Şöyle başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi tabii ki bunun kesin motomot bir süreci olmuyor. Yani ilk aklıma gelenler zaten böyle spesifik olarak bir ilk mülakat, bir teknik mülakat, kesin olmazsa olmaz mandatöre aşamalar ama bir tasarım ilanına başvurduğumuzda portfolyo incelemesi, whiteboarding denilen yöntemler de işe dahil olabiliyor. Bizim tasarımcı gözüyle, bizim tasarımcı kimliğiyle hangi aşamalardan geçme ihtimalimiz olduğunu bugün bir detaylıca yorumlayalım istiyorum sizinle beraber. O zaman ben size yöneltmek istiyorum sorumu. Bir başvuru yaptığımda beni ilk ne bekliyor? Şirketten şirkete, başvurduğun ilandan ilana, pozisyondan pozisyona aslında bu aşamalar değişiyor. Ama genelde ilk etapta bir insan kaynaklarının yaptığı bir ön eleme oluyor açıkçası. Bunda genelde mesela bazı insan kaynakları ilk önce bir telefonla arayıp hani sizinle konuşup merhabalar işte biz sizinle görüşmek istiyoruz deyip bir mülakat tarihi ayarlıyorlar. Daha sonra ya da videolu görüşme ayarlıyorlar mail yoluyla size haber vererek. Ve insan kaynakları mülakatı gerçekleşiyor genellik olarak. Burada da nelere dikkat edebiliriz mesela onları konuşabiliriz. Bence insan kaynakları mülakatından önce başvurduğunuz ilana, şirketin mesela web sitesine, yaptığı ürünlere, gerekiyorsa bir organizasyon yapısına bakabiliyorsanız bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü onlar sizi anlamaya çalışacak, siz de onları anlamaya çalışacaksınız ilk mülakatta. Bu yüzden şirket hakkında, şirketin çıkarttığı ürünler hakkında bence bilgi sahibi olmakta fayda var. Zaten bu insan kaynakları mülakatı genel olarak işte biraz kendi background'unuzu anlattığınız, kendiniz hakkında bir fikir sahibi oluşturmaları adına deneyimlerinizden bahsettiğiniz bir aşama oluyor. Nereden mezun oldunuz? Hangi şirketlerde daha önceden çalıştınız? Eğer ilk başvurunuzsa mesela stajınızı nerede yaptınız? Bu şirkete girmek için motivasyonunuz nedir? Beklentileriniz nedir? Bunları aslında anlamaya çalışıyorlar. Eğer mesela farklı bir disiplinden kullanıcı deneyimi tasarımına kaydıysanız bu süreçte neler yaptınız? Nasıl kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmaya karar verdiniz ve bu yolda hangi aşamalardan geçtiniz? Belki bunları duymak isteyebilirler. Yani bir de mesela klasik hepimizin bildiği bir insan kaynakları mülakatı soruları vardır. Bunları da şiddetle internetten bakmanızı tavsiye ediyorum. Bazı sorular vardır ki mesela benim tecrübeme göre dışarıdan baktığımızda çok kolay geliyor. Yani söyleyebileceğini düşünüyorsun. Ama mesela özellikle bir videolu görüşme ise ve belirli bir limiti varsa o görüşmenin mesela atıyorum 30 dakika. O kısıtlı sürede bazen o soruya cevap vermek ve düşünmek, hatırlamak çok zaman alıyor. Bunların üstünde durabiliriz belki. İlk aşama insan kaynaklarıyla olan aşamayı kendi hikayemizi anlatıyor gibi düşünebiliriz. Çünkü karşımızda bir şirket, bir insan var ve hani biz onların ekip arkadaşı olacağız ve biz kimiz? Hani hem kişisel anlamda hem kariyer, profesyonel anlamda bunları böyle bir hikaye anlatıcılığı şeklinde kendimize biraz bahsetmemiz gerekiyor. Bahsettiğim insan kaynakları soruları da aslında Google'layıp çok rahat bulabiliriz ama işte klasik sorulardan işte en zayıf yönlerin nelerdir? En kuvvetli yönlerin nelerdir? Bu pozisyonda neden çalışmak istiyorsun? Bu sektörde neden çalışmak istiyorsun? Önceki tecrübelerin neler? Ya da bazen çok daha spesifik sorular sorabiliyorlar. Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında verdiğimiz her cevabın mesela zayıf yönlerini anlatıyor olsam bile aslında kendinden pozitif bir şeyler göstererek cevaplamamız gerekiyor. Onun dışında da insan kaynakları bazen
daha teknik sorular da sorabiliyorlar. Bu sorular genelde tasarım ekibinin yönlendirmesiyle sorulan sorular. Muhtemelen insan kaynakları bunun cevabının ne anlama geldiğini eğer çok fazla tasarımcı işe aldıysa belki biliyor olabilir ama asıl o cevabı anlamlandıracak ekip tasarım ekibi olacaktır. Ama yine de size belki teknik sorular da gelebilir. Yani mesela giriş seviyesinde bir işse UX UI'nin farkını sorabilir. Daha tecrübeliyseniz belki diğer ekiplerle nasıl çalışıyorsunuz bunlar sorulabilir. Onun dışında başka benim aklıma gelen insan kaynakları sorusu bilemiyorum. Sizin aklınıza gelen bir şeyler var mı? Ben unutmadan şunu eklemek istiyorum Elçin. Gerçekten bu süreç anlatma çok önemli bence kilit bir soru. Ben hangi ilana başvurduysam bunu bütün insan kaynakları işte ya da mesela ilerleyen aşamalarda bir tasarım lideri ya da tasarım direktörü hepsi bana bunu sordu. Çünkü bu organizasyondan organizasyona değişmekle beraber bazı sabit olan şeyler var. Ya bir tasarımcının kimlerle işbirliği içerisinde çalışması gerektiği, rol ve sorumluluklarının önemini anlayıp anlamadığını bu süreci anlatırken aslında anlıyorsunuz. Hani ezbere bir süreç mi anlatıyor? Gerçekten bu süreci yaşamış mı, yaşamamış mı? Bunu sizin cevabınızdan anlayabiliyorlar açıkçası. Ve bu süreci anlatırken de bir takım sorular da sorabiliyorlar. Mesela siz işte ben ekibimdeki yazılımcılarla çalışıyorum. Frontendciler var, backendciler var. İşte ya da işte proje manager'ımla beraber düzenli ve teknik direktörümle beraber haftada düzenli olarak görüşüyoruz, bir takım kararlar alıyoruz vesaire vesaire. Bunları aslında anlatacağımız bir podcast serisi de olacak ileride. Atıyorum böyle sürecinizi anlattığınızda size durdurup şey diyebilirler işte. Peki ekibinde biriyle anlaşmazlığa düştün, ne yaparsın? İşte ya da tasarım kararı alırken biriyle anlaşmazlığa düştün ya da belirli bir deadline vardı ya da bir maddi işte bütçe sıkıntısı vardı. Bu tarz problemleri nasıl çözersin? Ya da işte kendini en iyi ifade ettiğin, yenilik getirdiğin proje oldu mu bu nedir bundan bahseder misin? Ya da işte en karar almada zorlandığın konu ne oldu? Hata yaptığın bir an var mıydı? Neden hata yaptığını düşündün mesela gibi. Bu tarz sorular sorulabilir. Bunlar mesela demin de demeye çalıştığım gibi aslında kulağa kolay gelen bir soru. Hani hata yaptığın bir an var mı? Tabii ki hepimizin hata yaptığı bir an var ama o an hani nasıl anlattığın, karşı tarafa nasıl aksettirdiğin, konunun ne olduğu, içeriğin ne olduğu aslında önemli. O yüzden bu biraz sizin hani hem kişisel karakterinizi, olaylara karşı sergilediğiniz tavırları aslında yansıtacak hem de zor bir anda nasıl düşünüyorsunuz, işinizi nasıl yönetiyorsunuz, onlarla hakkında da karşı tarafa bilgi veriyor. O yüzden kullanıcı deneyimi tasarımcısı, mülakatı, işte insan kaynakları soruları vesaire gibi keywordlerle aratırsanız bulursunuz. Önceden bir çalışmakta evet böyle bir soru gelirse ben bunu anlatırım demekte bence fayda var. Kesinlikle. Hatta ben hani kendi yaptığım şeyi söyleyeyim. Notlar alıyorum. Özellikle online bir görüşmedeysek o notların bilgisayarda açık duruyor. Çünkü ister istemez mülakat biraz heyecanlı, aklımıza gelmiyor ve bazen böyle bir kelimeyi görmek bütün cevabı hatırlatıyor. Hani o yüzden böyle küçük küçük notlar almak, bir kenara yazmak önemli. Bu arada Elif'in şu dediğine çok katılıyorum. Ben de kendi deneyimim üzerine anlatacağım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk ya da uzun bir aradan sonraki ilk mülakatımdı. Ve işte bir iki gün öncesinde e, arkadaşıma söyledim. Dedim beraberdik işte boş vaktimiz var. Dedim ki bana bir yalandan mülakat yapsana. Hani hadi gel bir pratik yapalım öyle bir boş anda. Aklım hep mülakatta çünkü. İnanır mısınız? İlk soru gerçekten bize kendini tanıtır mısındı? Ve ben anlatamadım. Ya başladım ben Dilmin işte bu kadar yıldır şunu yapıyorum anlatacağım. O kadar zor ki aslında inanılmaz zor. Yani hani gerçekten baştan bir düşünüp buna hazırlanıp ve Elif'in dediği gibi benim de yöntemim hep o oldu. Ya tabii ki de ya söyleyeceğin her şeyi o an yazamazsın ya da hani bilmiyorum belki de vardır bu tarz pratikler ama benim yaptığımı ben söyleyeceğim. Küçük küçük postitlere notlar alıp gerçekten özellikle şimdi online giriyoruz genelde mülakatlara çoğunlukla. Bilgisayarımın kenarına çalışma masama onları yapışıyorum ki bundan bahsetmeyi unutma dilimin heyecanla diye. Hani o dediğiniz süreci ben de o şekilde kendi açımdan kolaylaştırmaya çalışıyorum. Özet olarak ilk etap dediğimiz yani ön eleme dediğimiz yine screening diyenler var. İK görüşmeleri çoğunlukla hani karakter yapımızı, bizim kişiliğimizi, nasıl bir çalışan olduğumuzu anlamaya yönelik
bir organizasyon içinde nasıl kendimizi konumlandırdığımızı, aynı zamanda da teknik sorular da buna dahil olabiliyor ama olmayabiliyor. Telefonla olabiliyor, bilgisayar üzerinden online de gerçekleşebiliyor, yüz yüze de olabiliyor diye Hı. toparlıyorum. Bunlara eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? İlk etapta mutlaka yapılması gereken bir önerimiz, altını çizmemiz gereken başka herhangi bir şey kaldı mı? Şu da çok önemli. Genelde insan kaynakları mülakat sonunda şey diyorlar, sorunuz var mı? Yani bence bu çok önemli bir soru. Çünkü sizin mesela ne kadar o şirketi merak ettiğinizi, ne kadar hevesli olduğunuzu, ne kadar çalışmakta istekli olduğunuzu aslında gösterebileceğiniz bence soru önemli aşamalardan biri. Ve unutmayın, hani onlar sizi alacaklar, siz orada çalışacaksınız ama hani onların seçme hakkı olduğu kadar sizin de seçme hakkınız var. O yüzden özellikle mesela belli bir deneyime sahipseniz ve gerçekten belli bir tecrübeye sahipseniz artık bir takım mesela iyi kötü deneyimleriniz oluyor ve beklentiniz oluyor. Bunu anlamak adına ya da mesela ilk işe başlıyorsanız da aynı şekilde nasıl bir ortamda çalışmanız gerektiğini anlamak adına çok güzel bir fırsat. Yani neler sorulabilir diye düşünürsek de mesela işte şirketin tasarım ekibiyle ekibinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, işte rollerin ve sorumlulukları neler olduğunu sorabilirsiniz. Mesela tasarım sürecinde diğer departmanlarla etkileşim içerisinde oluyor musunuz? Tasarım kararlarına kimler katılıyor? Nasıl bir süreç izleniyor? Mesela ben kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam bazı çalıştığım şirketlerde hani uyulması gereken tasarımsal aşamalara uyulmadığını ne yazık ki fark ettim. Bunu da okudukça ya da başka yerlerde çalışmaya başladıkça anladım. Hani mesela bu tarz bir soruyu daha önceden sorsaydım belki daha farklı değerlendirirdim. Bu arada benim de aklıma gelen sorulardan mesela bir eğitim bütçeleri var mı? Ya da herhangi bir kaynak için bütçeleri var mı? Bunlar sorulabilir. Eğer muhtemelen bahsediyorlar ama eğer size mülakat yapan kişi süreçlerden bahsetmediyse mülakat sürecinden onu sorabilirsiniz. Hani bundan sonraki aşama ne olacak ya da hangi aşamalar var? Çünkü o aşamalarda şirketten şirkete değişebiliyor. Bazen çok uzun sürebiliyor. Hani kendi beklentinizi, kendinizi de ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Aynen. Bir de diğer bir önemli soru da maaş beklentisi sorusu oluyor. Bu da sanırım artık son soru. Benim katıldığım bütün mülakatlarda mülakatı kapatmadan önce maaş beklentinizi öğrenebilir miyiz sorusu soruluyordu genelde. Hiç ığlamadığım mülakatım belki geçmiştir ama bu soruda hep bir oluyorum. Yani ister istemez insan zorlanıyor buna cevap verirken. Aynen. Ya burada mesela benim yaptığım şey şöyle oluyor. Glassdoor gibi platformlara ya da başka platformlara bakıp hani o şirketteki genel bir ortalama maaş ne kadar ya da mesela işte kullanıcı deneyimi tasarımı atıyorum yeni başlayan junior ya da işte senior bir maaş skalasını kolaylıkla internetten çalıştığınız ülkeye göre öğrenebilirsiniz aslında. Ya da mesela işte çevrenizde çalışan meslektaşlarınıza eğer maaş gizliliği yoksa sorup piyasanın güncel durumunu öğrenip kafanızda belli bir fiyat belirleyebilirsiniz. Ha bunu bence insan kaynaklarıyla paylaşmak yerine ilk etapta bunu sorduğunda bence şey demekte fayda var. Sizin şirketinizin bu pozisyon için önerdiği bir maaş aralığı vardır eminim ki. Ben onu öğrenebilir miyim diyerek bir topu ona atma. Burada zaten bir şey savaşı oluyor. Hani o sana top atıyor, sen ona top atıyorsun. Kimin elinde top kalırsa ona patlıyor. Bazıları da değil benim yani daha önceki tecrübelerime göre bazıları dürüst olup şey diyor. Bizim maaş aralığımız bu diyor. Bunu diyenler oldu. Bazıları da topu bana tekrar geri atıp ya evet var ama biz seninkini öğrenmek istiyoruz diyenler oldu. Sonra çoğu da ikinciyi diyor yanılmıyorsam. Ya burada mesela başka verebileceğimiz bir trik de şu olabilir. Size tekrar top geldiğinde benim bir düşünmem lazım, bir araştırmak istiyorum vesaire gibi deyip ya da işte ikinci bir alternatif olarak da mesela aklınızdaki fiyatın bir tık daha üstü belki söylenebilir. Bilmiyorum. Burada çok farklı mantıksal senaryolar yürütebilirsiniz. Herhalde en güvenilir yöntem mutlaka ve mutlaka aralık söylemek. Eğer karşı taraf net bir şey sana
söyleyemiyorsa bir aralık söyleyip hani benim deneyimimde, benim pozisyonumda genellikle bu tarz, bu aralıkta maaşlar şu anda veriliyor. Bu şöyle böyle bir araştırma yaptım ve hani böyle bir aralık, net bir rakam söylemektense aralık her zaman daha güvenilir gibi. O zaman ilk etabı bitirdik diyelim ve başarılı olduk diyelim. Daha sonraki aşamalarda bizi neler bekliyor? Burası biraz böyle yine şirkete göre değişiyor ama yani yaptıkları birkaç şey var, yapılan birkaç şey var. Var olan portfolyomuz üzerinden bir mülakat daha düzenlenebilir. Bize bir tasarım görevi verebilirler. Onun çözümünü hem yollarız, artı bir de onun sunumunu isteyebilirler. Ya da whiteboarding yapabilirler. Whiteboarding'de aslında bize bir problem veriyorlar. Hemen canlı bir biçimde kiminle mülakat yapıyorsak problemi çözdüğümüz, sonucunu o zaman söylediğimiz bir yöntem diyebiliriz. Onun dışında aslında ben birkaç farklı hani şeyle de karşılaştım. Mesela bir tane süreçte bana bir tane Figma linki yolladılar. Yine problem verdiler. Aslında böyle whiteboarding artı tasarım görevi artı ama hepsini bir saatte tamamlayıp sonucunda da her şeyin üzerine konuştuğumuz bir aşama vardı. Bunu şirketler tabii ki kendileri böyle hayal güçlerine göre şekillendirebilir ama eğer ana başlıklarda toplayacak olursak portfolyo incelemesi, tasarım görevi ve sunumu olarak ben iki ana başlık altında toplayabilirim. Ben de tecrübelerimi düşündüğümde ya portfolyo incelemesi oluyor ya da bir case study atıyorlar. Yani tasarım görevi veriyorlar. Ya da dediğin gibi whiteboarding süreci oluyor. Portfolyo incelemesinde şöyle, yani genelde o şirketin tasarım lead'i ya da tasarım yöneticisi ya da senior designer'ları aslında bu mülakat sürecini yönetiyor. Ve şöyle oluyor, mesela benim karşılaştığım case'lerde size genelde bir zaman dilimi veriyorlar. Atıyorum 1 saatte ya da 1,5 saatte sevdiğiniz bir çalışmanızı bize sunar mısınız şeklinde bir mail atıyorlar. Ve bu mülakata bazen mesela insan kaynaklarına davet ediyorlar. Bazen de demin de dediğim gibi tasarım lideri olabilir ya da yanında başka bir ekip arkadaşıyla beraber de katılabilirler. Yani 2-3 kişinin katıldığı bir toplantı da olabilir, tek kişinin katıldığı bir toplantı da olabilir. Ve bu süre zarfında sizden beğendiğiniz bir projenizi ya da bazen 2 projenizi anlatmanızı bekliyorlar. Burada önemli olan elinizde gerçekten sizin içinize sinen, tasarım sürecini gerçekten iyi yansıttığınıza inandığınız bir portfolyonuzun olması, bir case study'nizin olması bence. Başvurduğunuz şirketin çıkarttığı ürüne yakın bir case study'niz varsa bunu mesela şirkete göstermek de belki bir avantaj olabilir. Hani hali hazırda bir deneyiminizin olduğunu, bu konu üzerine çalıştığınızı vurgulamış olursunuz. Onun dışında başka değinebileceğim şey de bence süreyi iyi kullanmak. Çünkü bununla ilgili benim bir deney, kötü demeyeyim ama bana ders çıkartacak nitelikte bir deneyim yaşadım bununla ilgili. Bana 1 saat vermişlerdi ve bir projemi anlatmamı istemişlerdi. Ben biraz böyle her şeyini anlatayım, böyle işte aman akıllarında soru işareti kalmasın diye böyle her detayına çalışıp böyle hızlı bir şekilde anlattığım bir süreç yaşadım ve mülakat sonunda şey dediler, yani çok güzel olmuş ama hani bize soru soracak bir zaman tanıtmadın, yani hani biz aralara girip bölemedik, aklımızdaki şeyleri çok fazla soramadık diye bir feedback aldım. Ondan sonra da dedim ki evet Nurgül, kendini bir tekrardan evde çalışman lazım. Ara ara bir nefes alıp durman lazım. Mesela bir aşamadan bir aşamaya geçerken atıyorum araştırma aşamasını anlatıyorsunuz. Daha sonra wireframe'lere geçeceksiniz. O bir step'ten bir step'e geçmeden önce bir durup bir nefes almakta, bu süreçle ilgili sorunuz var mı diye soru sormakta karşı tarafa bence bir fayda var diye düşünüyorum. Özellikle yani bir sunum yaparken hani bir ajandayı belirleyip işte 5 dakika giriş, 10 dakika portfolyonun anlatımı, 5 dakika soru. Hani karşı tarafın bu süreçte neyle karşılaşacağıyla ilgili bir bilgilendirme verilirse bence çok faydalı oluyor. Ben de şunu söyleyeyim, mesela özellikle portfolyo anlatırken böyle insan istiyor ki her şeyden bahsetsin, her yaptığı şeyden bahsetsin. Ama benim de aldığım bir feedback şuydu ki aslında yine hikaye anlatıcılığına geri dönüyoruz. Senin orada kompakt bir hikayeyi ve süreci anlatman gerekiyor. İşte
Araştırmada ne yaptın? UX aşamalarında ne yaptın? Feedbacklerde ne yaptın? UI'da ne yaptın? Ve en son işte nasıl test ettin, valide ettin ya da hani sonuca bağlaman gerekiyor. Bence çok önemli bir nokta bu. Gerçekten baktıkları şey mesela oradaki komponentin tasarımı ya da işte hangi ikonu seçtiğin ya da ne bileyim bir butonun state'i ya da işte kullanıcı araştırması yaparken hazırladığın soru kalıpları vesaire değil de aslında. Orada sende görmek istedikleri şey mesela yaratıcılığını, problem çözme becerilerini, tasarım nasıl kullanıyorsun, tasarım ilkelerine ne kadar hakimsin, süreçlere nasıl hakimsin. Belki burada mesela kimlerle beraber ne kadar süre zarfında nelere odaklanarak çalıştın, bunları mesela vurgulamakta da belki fayda var. Ya mesela işte bu süreci kullanıcı deneyimi tasarımcısı, araştırmacı arkadaşlarımla yönettim. İşte bu süreçte content designer arkadaşım bana yardımcı oldu. İşte projenin şu aşamasında mesela front-end, back-end developerlarla iletişime geçmeye başladım. Onlarla, yazılımcı arkadaşlarla beraber projeyi geliştirmeye başladık. Şu aşamada test ettim vesaire gibi. Yani burada görmek istedikleri şey sürece ne kadar hakimsin, tasarım ilkelerine ne kadar hakimsin ve bazı noktalarda da mesela şeyi sorabilirler. Süreci anlatırken benim denk geldiğim bir soru oldu. Birkaç yerde denk geldim. Mesela bir aşamayı anlattım ve bir çözümü gösterdim. Çözümü gösterdikten sonra da şey sordular. İşte neden böyle yaptın? İşte şöyle yapsan nasıl olurdu? Ya da mesela başa dönsen atıyorum şu kadar bir zamanın olsa, şöyle bir avantajın olsa bunu nasıl çözerdin gibi anlık hani problem çözme becerinizi test edebilecek sorular da gelebiliyor. Ben de küçük bir şey eklemek istedim buna. Bunu yaparken aslında portfolyo review'larda benim de en çok gördüğüm şey problem. Problem. Yani hani bu case'in problemi neydi ve sen nasıl bir çözüm önerisi sundun? Siz bunu çok güzel anlattınız. Ben buna şöyle bir şey ekleyeceğim. Genelde de sizi birazcık bazı şirketler zorlayabiliyor. Aslında bir şeyi sorgularken birazcık üstünüze gelip de kötü feedback diyebileceğimiz yöntem mi izleyebilir? Yani kötü size geri bildirimler yapabiliyorlar. Hatta bazen yapıcı oluyor. Size bir şeyler öğreniyorsunuz. Güzel, tamam, kazanım sağlıyorsunuz. Ama bazen bile isteye özellikle kötü geri bildirim verebilirler. Bunun sebebi de aslında sizin ekip içinde nasıl davrandığınız, kötü bir feedback aldığınızda ve yapıcı bir feedback aldığınızda buna nasıl tepkiler verdiğiniz, bu feedback'i nasıl değerlendirip onu yansıttınız, ne tarz cevap ver, üslubunuz vesaire, bunu test etmek için özellikle yapıyorlar. Hatta bazen bazı teknik mülakatlarda bunu sorarlar zaten. Hani üst yöneticiden ya da teknik ekibinizden, yazılımcılardan ya da müşteriden direkt olumsuz bir feedback aldığınızdaki tutumunuzu sorarlar. Bunu bazen sözsel değil de bu tarz portfolyo review'larında pratiksel, deneyimsel olarak test etmeye çalışıyorlar. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Kötü bir feedback, biz tasarımcıyız, biz her zaman geri bildirimler açık olmalı. Güzel bir üslupla karşılık vermeliyiz diye düşünüyorum. Buradaki davranışımıza dikkat etmeliyiz. Ben bir de portfolyoyla ilgili şunu eklemek istiyorum. Mesela yarım saatlik bir mülakat, portfolyomu anlatmam gerekiyor ve probleme gelene kadar bir de konuyu ve projenin ne olduğundan da bahsetmem gerekiyor. Bunu çevremdeki, hani ailemdeki ya da arkadaşlarımdaki, bunu bilmeyen insanlara küçük bir anlatmayı deniyorum. Acaba neleri anlıyorlar, neleri anlamıyorlar? Hani böyle orada böyle bir kendimce test edip anlamadıkları yer varsa, mesela o hikayede eksik olan bir yer varsa, onu da oraya eklemeye çalışıyorum. Ya da bir yerde çok detay verdim. Orada boğuldular, kayboldular. O zaman oradaki detayları biraz azaltmaya çalışıyorum. Bu sınırlı sürede hani biz zaten projeyi bilen insanlar olarak aslında her şey kafamızda ve biliyoruz ama olay bu resmi bir de karşı tarafa aktarmak. O yüzden bu da benim kendimce denediğim bir yöntem diyebilirim. Bence de pratik yapmakta çok fayda var. Hem süreyi de verimli kullanabilmek adına hem neleri anlatıp neleri anlatmayacağınıza karar vermek açısından bol bol pratik yapmakta fayda var bence. Bunun dışında Dilmincim şeyden de bahsetti. Portfolyo incelemesinin dışında tasarım görevi aynı zamanda whiteboarding aşamaları da olabiliyor. Bazı şirketler bu yolu da tercih edebiliyor dedi. Yani tasarım görevi de şu şekilde oluyor. Ona da biraz değinecek olursak da size bir proje konusu veriyorlar, bir konu veriyorlar, bir problem tanımlıyorlar ve bu problemi mesela belirli
bir süre zarfında çözmenizi istiyorlar. Genelde mesela bir hafta olabilir, 3-4 gün içerisinde olabilir. Bunu yaparken de tasarım sürecinizi nasıl uyguluyorsunuz? Kısıtlı bir zamanda yaratıcılığınızı kullanarak, tasarım ilkelerini kullanarak nasıl çözümler üretiyorsunuz? Aslında sizden onu görmek istiyorlar. Böyle bir mail aldığınızda aslında dikkat edeceğiniz şeylerden biri de mesela zamanlama bence yine. Planlama yapabilmek çok önemli. Eğer önemli bir işiniz varsa mesela size verilen son bitirme tarihine kadar yetiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız bu tasarım görevi etabından davet aldığınız kişiye mail atabilirsiniz. Mesela benim şöyle bir durumum var, ben bu süreyi uzatmak istiyorum gibi. Diğer önemli olan şey de demin de bahsettiğimiz gibi bence detaylara çok takılmamak gerekiyor. Yani hani işte ya bunun rengini nasıl yapayım, UI'ne nasıl karar vereyim, acaba işte tasarım sistemi oluşturayım mı, oluşturmayayım mı, hangi soruyu sorayım vesaire. Bence bunları çok odaklanmak yerine tasarım sürecini bir düşünüp genel hatlarıyla çözüme ulaşmakta bence fayda var. Yine süreç ama bazen bize verdikleri bu ev ödevlerinde, tasarım görevlerinde yeterli problem yeterince açık olamayabiliyor. O tarz durumlarda belki ne yapılabileceğini önerebilirim. En azından ben ne yaptığımı söyleyebilirim. Bazen gerçekten şu şekilde harika tasarım görevi almışlığım olmuştu. Gerçekten bana diyor ki hani personayı veriyor. Böyle böyle bir hedef kitlem var. Bunun böyle bir problemi var. Yani beni direkt o senaryonun içine sokup da benim bu probleme çözüm getirmemi bekliyor. Ama bu güzel bir örnek. Ama bazen de maalesef problem ya da senaryoda hedef kitlerine sadece örnek olarak söylüyorum. Hani bir em, takvim map'i atıyorum. Bana bir takvim map yap ama hiçbir sorun yok. Hani orada bir bunu nasıl çözebiliriz sorusu yok. Hani herhangi bir bana bir konteksti açıklayacağı bir açıklama yok ve direkt bana sadece bir app adı verilebiliyor. Bu tarz durumlarda ne yapmalıyız? Kendimiz varsayımlar üzerinden hareket etmeyiz. Varsayımsal bir hedef kitle, varsayımsal bir program. Bu hani birazcık zaten konsept bir tasarım olacağı için ev ödevi bu tarz varsayımlardan yararlanabiliriz. Bu arada varsayımlara ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Öneriler. Bu da şöyle bir şey, mesela problemi çözüyoruz. Aklına bir sürü öneri geliyor. Ya da böyle nasıl diyeyim, varsayımsal olarak böyle çok ileri bir teknolojide yaşadığımızı varsayıp önerilerde de bulunabilirsin. Ama daha çok böyle hani biraz daha vaktim olsaydı şunları da yapardım. Ya da mesela işte bu uygulama, artık AI'dan konuşuyoruz. Bu uygulama artık AI ile şunları bunları önerebilir. Yani en sonunda da biraz daha vaktin olsaydı ya da o anda aklına gelip artık tasarımın çözümünü de uygulayamayacağın ekstra özellikleri, uygulamadaki yenilik olabilecek şeyleri de sonuna böyle bir önerilerim, ileriki iterasyonlar için önerilerim şeklinde de ekleyebiliriz. Benim de bir tane daha eklemem olacak buna. Bu da belki hayatınızı kolaylaştırabilir. Özellikle sürenizin az olduğu olan case'lerde demin de söylediğimiz gibi hani burada UI'den ziyade sürece odaklandıkları için belki hazır mock-up'lar kullanabilirsiniz. Bunları da şu an internette çok rahat bulabileceğinizi düşünüyorum. Mesela mobil bir case çalışmanızı istediler ya da işte desktop istediler. Belli başlı bir ekranları olacak vesaire. Hani buna yakın bir yapılmış hali hazırda bir mock-up bulup onu kendiniz edit edebilirsiniz. Çünkü önemli olan orada hani çözümünüzü, sizin akışınızı göstermek. Zamanla ne kadar kazanırsanız o kadar bence yaratıcılığınızı daha çok ön plana çıkartabilirsiniz. Bazı mesela şeyler olabiliyor. Design sistem kütüphaneleri olabiliyor. Yani tasarım sistemi kütüphaneleri hazır. Bunları da kullanabilirsiniz. Hani sıfırdan bir işte komponent üreteyim, bir input field yaratayım, işte renklerine karar vereyim gibi şeylere odaklanmaktan ziyade hani da kolay edit edebileceğiniz hazır bir kütüphane bulup bunu kullanabilirsiniz tasarım sürecinizde. Figma Community'de mesela birçok uygulama için hem web hem mobil çok güzel mock-up'lar var. Sadece şunu eklemekte belki fayda olabilir. Bu şirketten şirkete veya verilen görevden göreve değişebilecek bir şey. Eğer UI'yı da istiyorlarsa da UI ağırlıklı bir
bir ilana başvuru yaptıysak o zaman tabii ki de belki de komponentleri kendimizin tasarlamasına fayda var. Çünkü gerçekten bir dizayn sistem ekibine de gidecek olabilirsiniz ileride ve sizin bu gücünüzü, bu tarafınızı göstermeniz gerekiyor olabilir. Ama gerçekten de çoğu şirketin zaten kendi library'si, kendi kullandığı kütüphane çok net olduğu için bunları zaten kendi iş tanımınızda da aslında komponent kullanmak. Sen nasıl o komponenti kullanıyorsun? Nasıl? Birazcık başvurduğun iş tanımına ve pozisyonuna göre bence değişebilecek bu beklenti. Hatta bazı şirketler zaten case'i yani bu tasarım görevini verirken kendi kütüphane linkini de sizinle paylaşıyor ki işiniz hızlansın. Ama UI ise da kendi komponentlerinizi yaratmanızda fayda olduğunu ben yine hala düşünüyorum. Son olarak da whiteboarding dediniz, beyaz tahta dedik. Ben birazcık da bunun hakkında, bu yöntem hakkında konuşalım istiyorum. Whiteboarding nedir? Nasıl uygulanır? Whiteboarding de şöyle, online ya da ofis ortamında yani mesela beyaz tahtanın önünde ya da kağıt üzerine çizmeceli bir şekilde olabilir. Size genelde bir problem tanımlayacaklar ve case studies'inde istedikleri gibi aslında belki de bir problemi ve süreçlerini anlatacaklar ve onu sizden belli bir süre zarfında çözmenizi isteyecekler. Bunda bazen mesela benim deneyimlerimden şöyle oluyor. Sizinle beraber bu whiteboarding sürecini gerçekleştirecek olan kişi size eşlik ediyor bu süreç boyunca, size problemi anlatıyor ve sizin sorduğunuz sorulara cevap vererek sizin çözme sürecinizde size eşlik ediyor. Ya bu noktada doğru soruyu sormak, problemi anlamak çok önemli. Bol bol soru sormak çok önemli. Çünkü mesela problemi söyledikten sonra evet bu problem nedir ama hedef kitlesine, kullanıcının gereksinimlerine, işte sorunun kapsamı nedir? Hani onları güzelce anlayıp mesela eğer online oluyorsa belki bir Miro linki gönderecekler ya da işte ofis ortamında oluyorsa beyaz tahtaya yazarak işte benim personam bu, hipotezim bu, işte sorularım bunlar, olası çözümler bunlar vesaire gibi olabildiğince soru sorup öğrenip bunları da yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve yüksek sesle düşünmek bence burada çok önemli. İşte ben şu soruyu soruyorum çünkü bunun için, işte şu an böyle bir çözüme gidiyorum çünkü kullanıcının acı noktası buymuş öğrendiğim kadarıyla vesaire gibi. Düşünce şeklinizi olabildiğince oraya yansıtmak çok önemli. Aynı zamanda bir flow çıkartmak da bence bu sürecin parçası. Nasıl yani bizim de zaten gerçek hayatta tasarım sürecimizin parçası olduğu için mesela problemi anladınız, personayı anladınız, sorularınızı sordunuz. Daha sonra basit bir flow çıkartıp kendi işinizi de kolaylaştırabilirsiniz. Mesela şu an şuna odaklanacağım, buna odaklanacağım gibi. Daha sonra da taslak çizmeye başlayabilirsiniz. Genelde bu whiteboarding için verilen süre işte 30 dakika, 40 dakika ya da maksimum 1 saat oluyor. Benim denk geldiklerim. Belki daha farklı vardır bilmiyorum. O yüzden burada tabii ki de UI'ya çok odaklanmanızı istemiyorlar. O yüzden mesela bazen elle çizmenizi, bazen kalemle işte kağıda çizmenizi istiyorlar. O yüzden komponent tasarımından, UI tasarımından, renkten vesaire hani ziyade çözüme odaklanın. Düşünme şeklinizi, analitik düşünme yeteneğinizi göstermeye çalışın. Ve demin de verdiğim tavsiyeyi yine tekrar vereceğim. Zaman yönetimine çok dikkat edin. Bu yüzden de yine pratik yapabilirsiniz. YouTube'da çok fazla örnek var. Bunları izleyebilirsiniz böyle bir aşamaya geçecekseniz. Ve bunun sonunda da bence feedback isteyebilirsiniz tekrardan nasıldım diye. Ben de whiteboarding için en önemli alt çizilmesi nokta ne dese iletişim derim. Bir kere benim 1,5 saatlik bir deneyimim olmuştu ama gerçekten bunun neredeyse 1 saate yakını tamamen brainstorming yani bana mülakat düzenleyen kişilerle konuşarak geçti. Devamlı ben sorular sordum, onlardan problemi anlamaya çalıştım. Bunun tasarım kısmı sadece soru çözüm getirme kısmı 15 dakikaydı. Gerçekten kutucuk çizdik Nurgül'ün dediği gibi sadece örneklendirmek için bir tanesini anlatıyorum. Son kalan 15 dakika 20 dakika arası bir sürede sunum yapmaktı. PM'i davet edip proje yöneticisine ona sunmamı istemişlerdi. Bu da sunum becerilerini görmek açısından önemliydi. Gerçekten aslında whiteboarding'in özünde bence de iletişim becerileri, sunum becerileri ve nasıl bir ekip arkadaşı olduğun yatıyor. Bence whiteboarding'i tercih eden şirketler biraz daha seni birebir çalışırken görmek istediklerinden bunu tercih ediyorlar. İlk etabı konuştuk, ön eleme etabını. Daha sonra teknik mülakatı konuştuk. Teknik mülakat sırasında sizi nelerle hangi yöntemlerle test edebileceklerini konuştuk. Portfolyo
inceleyebilirler, tasarım görevi verebilirler, whiteboarding uygulayabilirler dedik. Genelde birçok şirkette bundan sonrasında bir direktör mülakatı olur ya da daha üst seviyeden bir belki şirket yöneticisi direkt mülakat yapabilir. Genelde daha kıdemli biri tarafından son bir kültüre uyumluluk test edilir. Benim deneyimlerimden gördüm ve genelde bu da son aşama olur. Sizin o zaman son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa konuşalım. Yoksa bir sonraki bölümde görüşmek üzere.